Herkese merhaba arkadaşlar. Kamran Mutfak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ramazan'da iftardan sonra özellikle olmazsa olmazı bir bol köpüklü Türk kahvesi tarifi vereceğim. Gerekli olan malzemeler çekilmiş kahve arkadaşlar. Ben burada çekirdekten koydum çünkü birazdan kendim çekeceğim. Şeker, su, bir tane cezve. Şimdi hemen yapımına geçelim. Ben kendim kahve tiryakisi olduğum için şöyle bir kahve değirmeni aldım arkadaşlar. Şimdi içine kahvelerimi çekirdekten koyuyorum. Ve kapağını kapatıp çekiyorum. Evet, bu yeterince değirmenden geçti. Şimdi çekmiş olduğum kahveyi arkadaşlar güzelce kabıma alıyorum. Ben geçen sefer de biraz fazla çektiğim için şurada birikmiş de vardı. Hemen bunları da onun üstüne ilave ettim. Evet arkadaşlar, şimdi kahve tarifimize geçiyoruz. Bir fincan kahve için arkadaşlar ben 1,5 çay kaşığı kahve tozu koyuyorum. Şöyle 1,5. Ve arkadaşlar üstüne şöyle normal bir fincanda bir fincan dolusu su koyacağım. Bol köpüklü olması için de arkadaşlar içine şeker atacağız. Bunu şekerli yapacağım. Bol köpüklü olması için, yani köpürttürmesi için. Çok az bir şey. Bir tutam kadar falan. İlk önce arkadaşlar kahvemizi bir karıştıralım. Güzelce şuradan da bir tane kaşığımızı alalım. Şuradan da arkadaşlar bir kaşığın ucuyla, çay kaşığının ucuyla şekerimi koydum. Evet, şekerimizi de koyduktan sonra arkadaşlar çok az bir şey daha karıştırıyoruz ve ocağımızın altını en kısık ateşte açıyoruz. Türk kahvelerinde arkadaşlar bol köpük elde etmek istiyorsanız kısık ateşte yapmanız gerekiyor. Birçok yemekte de kısık ateşi ben tercih ediyorum çünkü ağır ateşte pişen her şeyin tadı efsane oluyor. Sizlere buradan da bir püf nokta söyleyeyim. Şöyle diyeyim, orta kıvamdaki ateşler çok güzel oluyor. Isınmaya başlamış bile. Şöyle ocağın üstüne koyalım. Pişirirken arkadaşlar bol köpük elde etmemiz için birincisi kısık ateş, ikincisi pişirmeye başladıktan sonra kesinlikle metal kaşık değirmemek arkadaşlar. Çünkü metal kaşık değirdiğimizde ne olduğunu bilmiyorum ama köpüğü fazla olmuyor. Evet arkadaşlar, bu sırada kahvemiz pişerken hemen sunum için gerekli olan olmazsa olmazımız, aletimiz olan şeyleri koyalım. Arkadaşlar kahvenin yanına neden su konulduğunu birçok insan bilmiyor. Yani bizim geleneğimizde kahvenin yanında su ya da soda konur. Neden olduğunu birçok insan bilmiyor. Su neden konulduğunu arkadaşlar şöyle size izah edeyim. Suyu arkadaşlar Osmanlı devrinden beri biz kahvenin yanında sunarız. Neden? Bir insanın aç veya tok olup olmadığını anlamak için. Misafirimiz geldiğinde arkadaşlar ilk önce suyundan içerse aç olduğunu, ilk önce kahvesinden içerse tok olduğunu anlıyorlarmış eskiden. Ve gerçekten de öyle. Ben birçok misafirime denedim. Gerçekten de öyle oluyor. Aç olan insan şöyle diyeyim, misafirliğe gittiğimizde kimse ben açım diye söyleyemez. Yani evde ne yemek varsa verir misiniz falan diyemez. Onun için arkadaşlar sizlere de tavsiye ederim. Yakın biriniz geldiği zaman bir çaktırmadan bir deneyin ya da evde o iftardan sonra sahura yakınken mesela bir kahve yapın, su ikram edin yanında. Bakalım ilk önce neyi içecek o kişi? Aç mı, tok mu? Ondan sonra bir kahvesini bitirdikten sonra bir soru. Benden size güzel bir tavsiye ve geleneğimiz olan bir şey. Birçok insan dediğim gibi bilmiyordu. Ama artık bence öğrenmiş olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, güzelce kahvemiz pişti. Şöyle sizlere göstereyim. Gözükmüyormuş kamera arkasından. Öyle bir şey geldi. Şimdi arkadaşlar yavaş normal hızda kahvemizi döküyoruz ki köpüğü her yere güzelce yayılsın. Evet, şöyle son damlasını da koyalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bol köpüklü bir Türk kahvesi oldu. Şimdilik bir tadına bakmam gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu sırada kamera arkasından kahveyi içtirmeden resim çekmemiz gerekiyormuş. Şimdi bir tane daha çekeyim, Instagram'da paylaşayım hatta. Şöyle. Şimdi bir tadına bakalım, bol köpüklü kahvemiz nasıl olmuş. Hemen
Efsane. Mükemmel. Ve hala köpüğü yerinde. Bu Ama ben arada- aç olduğum için Ben de tam aynısını diyecektim. ben aç olduğum için suyumun hepsini bitireceğim. Ve şimdi de kahvemi içmeye gideceğim. Yalnız Kamran Bey, Bu sırada önce siz kahveyi içtiniz, daha iftardan yeni kalktınız, sahura da var. Şimdi siz aç mısınız değil misiniz emin olamadık. ben şu anda açım. İftarda fazla yemek yemiyorum çünkü sizlere de iftarda fazla yemek yemenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. İftarda ne kadar çok yemek yerseniz sahurda o kadar az yemek yersiniz. Doğru bir mantık. Yani bence de onun için ilk önce suyunuzu içmekte yarar vardır. Kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olup beğenebilirsiniz. İyi günler.